Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı olmadığına göre, biz ibadetlerimizi kendi keyfimize göre neden yapmıyoruz diyenlere karşı doğruyu nasıl anlatırız? Bu hususta bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Belki müştereken bunu bilmekte fayda var. Ama bizim ibadetlerimize ihtiyacımız var. İbadet bir yönüyle imanı takviye eder. Çünkü ibadetle insan daima Allah'a müracaat eder. Allah'ın huzuruna gelir. Allah'ın mevcudiyetini duyar. Bununla dolar taşar. Allah'ı hatırlatır. Mürakabe hissini kuvvetlendirir. Rabıta hissini kuvvetlendirir. İnsan intisabını sağlam hissetmeye başlar ibadet sayesinde. Demek ki akideyi kuvvetlendirici bir yönü var. Saniyen bizim yine ibadete ihtiyacımız var. İbadetle günde birkaç defa Mevlasının huzuruna gelen, hatta cumalarda Mevlasının huzuruna gelen bir kimse, bu intisap sayesinde Allah'ı ahirete hatırlayacağından, şahsi hayatını, ailevi hayatını ona göre tanzim etmeyi düşünür. İbadet-ü taat Allah'ı ona hatırlattıkça, ahireti ona hatırlattıkça o hayatına, dinin emirlerine göre bir düzen vermeye çalışır. Demek ki intisabımıza hatırlatıcı bir hüviyeti vardır. Ve diğer bir yönüyle ibadet esasen Allah karşısında bizim matlub bir keyfiyeti kazanmamız içindir. Bir askere talim ve terbiye gösterilir. Şöyle yapacaksın, silahını şöyle kullanacaksın, şöyle kalkacaksın, şu hale alacaksın. Bütün bunlarla evvela bir çeviklik öğretilir. Süratli hareket etme öğretilir ona. Yorulmamaya alıştırılır. Yenilerin diliyle eksersiz yaptırtılır ona. Ve böylece mafsalları rahat hareket eder. Bir kısım gayeler vardır, maksatlar vardır. Ve bu insan çok ağır böyle, tahammülsüz hadiselere karşı tahammül eder hale gelir. Demek ki o talim ve terbiye insan manasız görse, bu neticeleri görmüyor demektir. Aynen öyle de, ibadeti taatle esasen insan bir matlub durumu kazanır. Allah indinde makbul olan husus da odur. İnsan farkına varamaz belki onun. Ama ibadet sayesinde cennete ehil hale gelir. İnsan ruhen hafifleşir, ruhen terakki eder, ruhen lekelerden uzaklaşır, tezekki eder. Aklanır, cennete ehil hale gelir, Allah'ı görebilecek hale gelir. Biz sadece bu mevzuda değil, ruhi riyazatla da görüyoruz ki, insanın durumunda ciddi değişmeler oluyor. Mesela, bir yogi ruhi riyazat yaptığı zaman, birdenbire fizyolojik yapısı üzerinde dahi bir kısım değişiklikler oluyor. 6 ay yemeden rahatlıkla durabiliyor bu insan, riyazatı sayesinde. Hristiyan mistiklerini dinlediğimiz zaman da bize bir kısım müşahede ve mükeşefelerini anlatıyorlar. İsterseniz siz ona halüsinasyon deyin. 6 ay sonra olabilecek hadiseyi anlatıyor Hristiyan, yani dinle diyanetle alakası yok belki. Belki bizim anladığımız manada dinle diyanetle alakası yok. 6 ay sonra İngiltere'nin başına gelecek şeyleri söylüyor, kehanet değil. O trans halinde böyle onları bülbül gibi ifade ediyor. Demek ki insan kendisini ibadeti taata verdiği zaman, riyazata kendisini zorladığı zaman, o farkına varsın, varmasın. Ruhunda bir terakki müşahede ediliyor. Ama Allah'ın rızasını kazanma istikametinde bu terakki makbuldür. Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmeyen bir istikamette bu terakki tedennidir esasen, makbul değildir. Binaenaleyh bizim yaptığımız namazlar, oruçlar, haclar, zekatlar vesaireler esasen Allah'ı hoşnut edebilecek açılması, bir kilidi açabilen şifreler gibidir. Bunun bir düğmesini hareket ettirme namazdır, bir düğmesini hareket ettirme oruçtur, bir düğmesini hareket ettirme zekattır, bir düğmesi akidedir vesaire. Bu düğmeleri hareket ettirdiğimizde bu şifreli kilit kendi kendine çözülüverir. Matlub bir keyfiyet çıkıverir karşımıza. Biz bunu bilemeyiz. Bize bu vazifeyi tahmil eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, kurbu huzuruna çıkmaya liyakat kesbetmemizi buna bağlamış. Biz bu sayede terakki ederiz, bu sayede ruhen yükseliriz. Ama bu terakkinin bazı kimselerde değişik tezahürleri olur. Arz ettiğim gibi, yogi gibi, mistik gibi,
Gaybe ait bir kısım hakaiki keşfetmeye başlar. Senin içini söyler ve dünyasına vakıf olur. Fakat bir kısmı da kapalı sandık gibi burada hiçbir tezahürü, sızıntısı olmaz. Ahirette Yunus'la Tapduk arasında geçen bir maceranın ifadesinde tonunu bulduğu gibi kapalı sandık orada açılıverir ve içinden Allah'ın rızası çıkıverir. Orada onu görürsün. Ve hemen kemaliyle karşı karşıya geliverirsin. Çok defa insanlar için ikram-ı ilahi, o insanın meşakkate maruz kalması, ibadeti taata kendisini zorlaması karşısında eğer bir inkişaf, ruhi bir imbisat görmüyorsa, Allah ona ikram etmiş, dünyada gurura kapılmaması, kendini beğenmeye düşmemesi, ucbe girmemesi için ibadetinin semeresini burada göstermiyor, ahirette veriyor. Asıl kulluk da budur. Peygamberler mecbur olmadan mucize göstermemişler. Mesela susadık deyince mucize göstermişler. Aç kaldık deyince göstermişler. Halbuki devamlı Allah'ın kudretiyle ve iradesiyle Allah lütfederdi, gösterirlerdi. Veliler daima keramet göstermemişler, zarurete mebni göstermişler. Ve onu başka şekilde tevil etmişlerdir. Allah'ın bir kula en büyük ihsanını hissettirmemektir. En büyük ihsan-ı ilahiye mazhar olan bir insan da Allah'ın o ihsanını hissettirmemesidir. Sadece her şeyden mahrumiyetin ifadesi olan, hiçbir şey yok şeklinde kendisini görmesi, ben batmışım demesi, bir kısım nimetleri inkar etmesi bakımından mahsurlu olsa bile, fakat öbür türlü kapalı olması daha muvafık.